Ve kutuyu açıyoruz. Makineyi açmak için power tuşuna basılı tutuyoruz biraz. Bu makine hızlı tetikleyiciye sahip. Direkt otomatikman makine çalışır şekilde açılıyor. Bu arada X7 Dragon Hawk'ın yapay zekaya sahip akıllı ekranlı ilk makinesidir arkadaşlar. Makinenin içinde toplamda 5 tane voltaj hafızası var. Kutuyu açtığımız zaman bizi anlamadığımız dildeki kullanım kılavuzu karşılar. O yüzden bunu bir kenara atıp kutu incelemesine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Dragon Hawk'ın X7 makinesini kullanıyoruz. İğne olarak 10 delay var. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karatan, bir dövme sanatçısıyım. Size bugün bir dövme makinesi tanıtacağım. Makineyi tanıtmadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da bu videonun altına yorum yatarsanız beni çok mutlu edersiniz. Lafı fazla uzatmadan da dövme makinesini tanıtmaya başlayalım. Öncelikle bir kutu incelemesi yapalım arkadaşlar. Dragon Hawk X7 kutu açılışını yapıyorum şu anda. Kutu açılışı yapmadan bir kutu incelemesi yaparım. Kutu gerçekten çok şık bir tasarıma sahip arkadaşlar. Elinize aldığınız zaman o tasarım ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Ve kutuyu açıyoruz. Kutuyu açtığımız zaman bizi anlamadığımız dildeki kullanım kılavuzu karşılıyor arkadaşlar. O yüzden bunu bir kenara atıp kutu incelemesine devam ediyoruz. Ve makinemi elimize alıyoruz. Bu arada MAS ve Dragon Hawk aynı firma. Zaten pilinden de anlamışsınızdır. Pilleri MAS. Bu yedek pildi bu arada. Diğer pil de makine içinde. Ve makineyi açmak için power tuşuna basılı tutuyoruz biraz. Bu makine hızlı tetikleyiciye sahip. Direkt otomatikman makine çalışır şekilde açılıyor. Bunu detaylı şekilde zaten inceleyeceğiz. Tekrar kapatayım. Diğer içeriklerimiz az önce söylediğim gibi bir yedek pil. Biri de çıkmıyor. Bir de şarj istasyonu arkadaşlar. Bunları detaylı şekilde hep beraber inceleyeceğiz. Makinenin dış görünüşü gerçekten güzel. Mat siyah. Severiz bu rengi. Genel olarak tutuş olarak ergonomik tutuşa sahip. Grip kalınlığı 33 milim. En sevdiğim grip zaten. Bunu devam beni izleyenler bilir. Ağırlık da arkadaşlar içinde batarya olmadan 180 gram, batarya olunca da 213 gram bir ağırlığa sahip. Bu arada makinenin uzunluğu 135 milim. Hepsini zaten test edeceğiz. Göreceksiniz doğru mu değil mi. Dragon Hawk bizi kandırıyor mu, bunu hep beraber şahit olacağız. Bu arada X7 Dragon Hawk'ın yapay zekaya sahip akıllı ekranlı ilk makinesidir arkadaşlar. Bu özellik bize anlık iğne algılama ve motor ayarı işlevi yaptığı için arkadaşlar her türlü ciddi kolaylıkla işlem yapmamız olanak sağlıyor. Makinenin genel özelliklerine devam edelim. Makinemiz 3.5 stroke arkadaşlar. 3.5 stroke ile her türlü işi yapabilirsiniz. Bir tık belki çizgi atarken zorlanabilirsiniz ama genel olarak her türlü işi sizi yarı yolda bırakmayacak bir makine. Batarya kapasitelerinden size bilgi vereyim. Her biri 1800 amper bataryaya sahip arkadaşlar. Bunlar da bize ortalama 20 saatlik bir çalışma süresi tanıyor. Yani iki bataryayı alın, gidin ve dövme yapın. Sizi yarı yolda bırakmaz bu bataryalar. Batarya istasyonu, yani şarj istasyonu benim hoşuma gitti. Hemen arka tarafta kablosunu çıkartıyorsunuz. Tavsiye edilen voltajla 5 voltajlı adaptörlerde kullanabilirsiniz. Yaylı sistem olduğu için çok kolay şekilde bataryanı takabilirsiniz. Makinenin birçok işlevi var. Bunları birlikte bakalım isterseniz. Power tuşuna basılı tutunca, yani ortadaki tuşa basılı tutunca makinemiz aşırıyor. Makinede hızlı tetikleyici olduğu için direkt çalışır pozisyonda aşırıyor arkadaşlar. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Makinenin yukarı aşağı tuşları bunlar. Üstünde artı eksi işareti yok. Yani yukarı tuşuyla voltajını yükseltiyorsunuz. Aşağı tuşuyla da voltajını düşürüyorsunuz. Makineyi durdurmak için power tuşuna 2 defa peş peşe basmanız lazım. Makinemiz duruyor. Bu arada makinenin içinde toplamda 5 tane voltaj hafızası var arkadaşlar. Bu voltaj hafızalarını size göstereyim. Power tuşuyla imlecimizi hareket ettiriyoruz. Bir defa bastığımız zaman R işaretine giriyor. Tekrar bastığımız zaman da ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Buradaki ibareyi size anlatayım.
En üstte zaten Rainer yazıyor, Shadow yazıyor ve Totem yazıyor. Çizgi ayarı var 2 tane. 2 tane gölge ayarı var. Bir tane totem ayarı var arkadaşlar. Buradaki voltajlar sabit. Yani 7 voltaj, ben de biraz bakayım. 7 voltaj, 9 voltaj, 6 voltaj ve 10 voltaj olarak bu voltajlar sabit. Totem ayarındaki voltaj ayarı da sabit arkadaşlar. Bu ayar arasında seçim yapmak istiyorsanız yine aşağı ve yukarı tuşuyla hareket ettirebilirsiniz. Ben şimdi gölge ayarına girmek istiyorum. Yani C6 voltaj ayarına gireceğim. Power tuşuna bastığımız zaman C6'nın içine giriyorum. İsterseniz burada da 6 içinde voltaj ayarı ayarlayabiliyorsunuz. Yani yukarı tuşuna bastığımız zaman bir birim yükseldi içindeki. Yani 6.1 oluyor. Bir de bastığı zaman 6.2, bir de basınca 6.3 olarak bu ayar değişiyor. Tekrar power tuşuna basınca ana ekranımıza geri dönüyoruz. 6.3 ile makinemizi çalıştırmak istersek de power tuşuna shift basınca makinemiz çalışıyor. En başta size bu ayara, içindeki ayara sabit söyledim ya. Mesela bunu yükselttim buraya kadar. Yani 6.3 ile başladık ya biz bu voltaja. Bu voltajı tekrar geri dönmek istiyorsanız en başa kadar gitmeye de gerek yok. Power tuşuna bir daha basınca R işaretini görüyorsunuz. Oradan aşağı tuşa bastığınız zaman en baştaki ayarladığınız ayara görüyorsunuz. Tekrar power'a basınca direkt 6.3 ayarıyla devam edebiliyorsunuz. Çizgi ayarına gitmek istiyorsanız makineyi durdurmanıza gerek yok. Ama ben yine durduracağım. Az önce zaten durdurmadan işlem yaptım. Voltajdan yine yandaki ibareye geçiyoruz power tuşuyla. İşine girdik. Yukarı aşağı tuşuyla yön veriyoruz. Çizgi ayarına geliyorum ve ben 7 voltajla çalışmak istiyorum bu sefer. Bir defa daha yukarı tuşuyla başında direkt 7 voltaja geldik. 7 voltajda ayarımızı değiştirebiliyoruz. Bu ayarlar arkadaşlar sadece 7 voltaj içindeki ayarlara sabit yapabiliyorsun. Mesela 6 voltajı düşüremiyorsun burada. Yani 7 voltaj içinde kendine bir ayar oluşturabilirsiniz. Bu ayarı OK deyip power tuşuna basıyoruz ve ana ekrana geri dönüyoruz. Tekrar power tuşuna 2 defa basınca makinemiz çalışıyor. Bu arada en üstteki süre bizim ne kadar saatte dövme yaptığımızı gösteriyor. Yani dövme süresini bize gösteriyor. Yanındaki zaten şarj işareti ne kadar süre şarj kaldığımızı gösteriyor. Çok fazla kırmızıya düştükten sonra kullanmamızı tavsiye etmiyorlar. O sırada pil değişimi yapabilirsiniz. Bu arada totem ayarını da aslında şu şekilde kullanabilirsiniz. Totem ayarını ara voltaj olarak düşünün arkadaşlar. Totem ayarını belki çok daha rahat kullanabilirsiniz. İşine girdik. Totem ayarına geldim. Yani 8 voltajlar yani orta voltaj sayıldığı için ne çizgi ne gölge. Yani bu voltaja daha hızlı şekilde hareket edebilirsiniz belki. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de fikriniz benim için önemli. Arkadaşlar voltaj ayarı bu kadar. Şimdi dövme performansına bakalım hep beraber. Makinenin satın alma linkini açıklama kısmına bıraktım. Wattstat'tan temin ettim ben. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda Dragon Hunk'ın X7 makinesini kullanıyoruz. İğne olarak 10.0 dileğiyle var. Dövme bayağı büyük bir dövme ve uzun süreceği için de size ara ara video çekeceğim.
Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Makineyi A'dan Z'ye test etme fırsatımız oldu. Makine 3.5 sıklık olduğu için karınış çizgilerde bence yetersiz kalıyor. Eğer çok fazla karınış çizgi atmıyorsanız bu makineyi severek kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ama daha çok mavi tarzı dövmeler yapıyorsanız ya da daha kalın çizgiler kullanıyorsanız, old school tarzı dövmeler yapıyorsanız sizi çizgi atarken üzebilir bu makine. Minimalist ve detaylı dövmeler yapıyorsanız, daha soft işler yapıyorsanız bu makineyle rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. O yüzden severek kullanabileceğiniz bir makine arkadaşlar. Sizlerin de bu makine hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her zaman bu tarz videolar gelecek. O yüzden yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.